Yedikonuk Evtakomi köyünün doğasını incelediğimiz zaman öncelikle Drakonda Tepesi'nin kuzeyine doğru bakmak gerekir. Burada yoğun çam ormanları ile kaplı bir vadi var. Daha kuzeyinde ise Yudi Tepesi dediğimiz yüksek kayalıklarla biten yaklaşık 800 metre yükseklikte bir uçurum var. Batıda Harupluk bölgesi olan Orni'ye gitmeden gördüğümüz yeni ismiyle Cinlidere dediğimiz kuru bir dere yatağı ile başka bir vadi vardır. Bu derenin bulunduğu vadi eski zamanlarda yemyeşilmiş. Yabani keçiler, domuzlar, geyikler, kunduzlar ve yabani hayvanların bolca bulunduğu müreffeh bolluk içinde bir doğa harikasıymış bu vadi. Avcılar ve çobanlar ürünlerini bu bölgedeki doğal bir limana getirirler ve deniz aşırı ülkelerden gelen tüccarlarla yoğun bir ticaret yaparlarmış. Deniz sert olsa bile bir havuz kadar pürüzsüzmüş. Plajın ortasında merdiven biçiminde bir kaya oluşumu vardır. Bu kaya dalga kıran görevi görüyor. Oradan Yudi Tepesi'ne doğru bakarsanız kuşların yuvalarıyla dolu büyük mağaralar göreceksiniz. Eski zamanda martılar, kargalar, güvercinler, akbabalar ve kartallar bu mağaraların olduğu yerlerde yaşarlarmış. Bazı mağaralarda bir tatlı su kaynağı olduğu söylenir. Sadece bir mağara, bir yarasa kolonisine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar meyve ile beslendikleri ve meyve bahçelerine saldırdıkları için sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Kampana, okunuşu gambana olarak geçen anlam Rumca'da çan anlamına gelmektedir. Söylentiye göre tepenin ikiye ayrılmasından sonra arasına sıkışan kayaya başka bir cisimle vurduğunuzda çan gibi ses çıkarılmış. Trapaya, köyün tepesi. Anlam olarak tuzak kelimesine yakın olması Galatya köyünden yani yeni ismiyle Mehmetçi köyünden gelenlere tuzak kurabilecek bir stratejik konumu bulunmasından dolayı kesin olmasa da bu sebebe yakın gibi olduğundan bu isim konulduğu düşünülüyor. Belki de kuşlara, tavşanlara çok fazla tuzak kurulduğu için öyle de denmiş olabilir. Kim bilir? Tria litarka, 3 taş. Lihari. 1000 yıllık ağaçlar, 7 konuk büyük konuk arasında olan yol kenarlarında ve eski ismiyle Huce olan Zerdaliler Pınarı'nın olduğu bölgede vardır. Bölgede daha fazla olduğu da bilinmektedir. Gafgaru Tepesi. Tabii zamanla Gafgaura veya
Gafgarua olarak diyenler de olmuştur ama orijinal ismi Gafgaru'dur. Özellikle nergislerin bol olduğu bu tepeye herkes nergis toplamak için uğrar. Nergis kayası olarak da bilinir bu tepeler. Luma, yani Luma koyu. Antik dönemden beri koyun yıkanılan yer. Hala çobancılıkla uğraşanlar için eşsiz bir koyun yıkama yeri. Kışlayın, kışlayın. İbo! 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 Bu tarafa gelin, bu tarafa. İbo! Bu taraftan atla, bu taraftan. Oyunu o tarafa zorlayın. Hey, hey! Hani? Benimki değil be, Öztürk'ün o. Ha, Öztürk'ünki. Hey, hey! Aa, senin bu şurada bak, öyle mi? Aspra litarka kelime anlamıyla beyaz taş anlamına gelen Yudi bölgesindeki en sivri kaya özelliğini taşır. Beyaz taş, 20 metre yüksekliğindeki güzel gösterişli şekli ve saf renkleriyle bölgede benzersiz olduğunu fark ettiriyor. Bir zamanlar taş parçalarını analiz eden uzmanlar bunun porselenin üretimi için kullanabileceğini, ancak eski zamanlardaki dönemin yönetimi öneriyi takip edemediğini göstererek bu taşla ilgili projeyi değerlendirememiştir. Kaya, güneş ışığında denizin üzerinde bulunan hazinelerinden biridir. Grogo Yağ Değirmeni. Cafenino Adorga. Chernos. Cafenino Feodulu. Eski Türk İlkokulu.
Eski Rum İlkokulu. Huce, Zerdaliler Pınarı. Fıçılı Su, Milyona. Çetenin suyu, Filizzo. Yolun içinde giderken yavru keklikleri bulduk. Küçük. Daha yakından çek. Netle bakayım. Tekerin altında da mı var? Al onu. Ezilmesin. Kafası gitmiş. Mersinacı,
1974 öncesi pınar suyunun isminin Mersinacı olduğunu belirten yaşlı köylüler, tüm köyün buradan su aldığını, suyun başında uzun kuyruklar oluştuğundan her köşe başına bir çeşme yapıldığını anlatırlar. Günümüzde bu pınar neredeyse kurumuştur. Grogo Berber Dükkanı. Mescit. Türklerin kullandığı mescide maddi sıkıntıdan dolayı minare yapılamamıştır. Ve eski Kıbrıslı Türklerin neredeyse tamamı ibadetine düşkündü. Venedik Limanı. Veneta Eftekomi. Venedikli koyu 7 konuk. Venedikliler bu bölgede gemilerine liman olarak burayı seçmişlerdir. Caretta sahili. Klima. Yudi plajı. Harupluk. Orni. Mayalıkuyu. Cipo. Hali Boğazı. Rüzgarla çalışan un değirmeni. Eskiden Rum Mahallesi olarak bilinen köyün kuzeydoğusunun üst başında yer almaktadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 1908 yılında Eftekomi köyünde doğan rahmetli Murat İbrahim Hacı Muratların anlattığına göre 19. yüzyılın ikinci yarısında köylüler tahıllarını öğütmek için Yeşilköy'deki suyla çalışan un değirmenlerine giderlermiş. Bu bilgilere dayanarak köydeki yel değirmeninin milattan sonra 19. yüzyıldan sonra yapılmış olduğu izlenimi edinilmektedir. Yine Murat Hacı Muratların anlattığına göre milattan sonra 20. yüzyılın başlarında 7 konuklular buğday unundan az sayıda ekmek yapmalarına karşın çok ucuz olan arpa unundan bol miktarda ekmek yaparlarmış. Böylece rüzgarla çalışan bu değirmenin buğday ile arpa öğütmek amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Rüzgar, köyün kuzeybatısındaki Gambano Petra yani diğer adıyla Gambana ile Gafgaru tepelerinin batısındaki Hali Boğazı'ndan estiğinden değirmen pervanesinin bu yönde bulunduğu anlaşılmaktadır. Kapısı güneybatıda yer almaktadır. Eskiden Karpaz bölgesinde bulunan 3 ayrı yerde eğer rüzgar esmezse gerek kuzey sahil şeridinde gerekse Kıbrıs'ın hiçbir yerinde rüzgar esmezmiş. Bu 3 yer ise Eftegomi, 7 konuk, Aysimo, Aftepe ve Trikomo, Yeni İskele'ye bağlı olan Ayos Andronikos, şimdiki adıyla Topçuköy'e bakan cepheymiş. Alt tarafındaki büyük hangar olan yer ise ambar olarak kullanılırmış.
2000'li yıllara kadar buğdayları, arpaları ve en çok da harupları burada toplayıp tartarak toptan satılırmış. Galluna ambarı. Burası tahminen bir harup ambarıydı. Hiçbir şekilde görünmüyor ve bulmak için ancak orayı bilen birinin göstermesi gerek. Köyün arkasında Orni yani harupluk dediğimiz bölgenin denize yakın kısmında ustaca gizlenmiş bir ambar. Eskiden gemiler yanaşıp buradaki harup stoklarını alıp götürürlermiş. Ambarın yerinin burada olma sebebi hem harup ağaçlarının olduğu bölgeye yakın olması, hem görünmeyecek bir stratejik yerde olması, hem de denizin içindeki doğal kayaların gemiler için dalga kıran olarak kullanılmasından dolayıdır.